Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere airfryer'da künefe yapmayı göstereceğim. Bilmeyenler için tarifi genellikle hep aynı oluyor. Bir paket için 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı şeker. Ben 2 adet yani 2 tane künefe yapacağım için 2 bardak su, 2 bardak şeker kullandım. Bunu cezvede güzelce kaynatıyoruz. 2-3 dakika kadar kaynatmak yeterli oluyormuş. Paketinde o şekilde yazıyor. Burada da güzelce paketlerimi açıyorum arkadaşlar. Normalde benimkine 2 adet sığıyor. Philips'in XXL modeline de 2 adet yan yana sığıyordu arkadaşlar. Boyut açısından bunu da sizlere söylemek istedim. Bu şekilde güzelce jelatinlerinin kenarlarını havaya kaldırarak çünkü içerisine şerbet dökeceğiz. Sonradan uğraşmayalım sıcak sıcak. Bu şekilde arkadaşlar 2 adet yan yana sığabiliyor. Neden airfryer alıyor herkes soracak olursanız bu nedenle arkadaşlar. Normalde 1-2 tane künefe için büyük yani kocaman fırın açmaya gerek kalmıyor. Bu şekilde daha pratik oluyor. Burada da üzerini süslemek için fındıkları bardak yardımıyla eziyorum. Siz isterseniz üzerine kaymak veya dondurma koyabilirsiniz. Dondurma da çok yakışıyor. Şerbetim güzelce kaynadı. Ağda kıvamına geldi. Altını kapadım soğuması için. Burada da hemen künefelerimi pişireceğim. Üzerine 240 derece yazıyor. 15-20 dakika. Tabii ki bu 240 derece arkadaşlar normal fırınlar için. Airfryer'da en fazla 200 derece var. Zaten alanda dar olduğu için hemen pişirecektir. 15 dakika kadar da sürmedi pişmesi. Yaklaşık 7-8 dakikada hazırdı. Bu şekilde baktım. Sonra tekrar koydum. Üzeri kızarana kadar çıkardım arkadaşlar burada. Şimdi üzerine soğuyan yani ılıyan şerbetini dökeceğim. Bir bardak bir tanesine bir bardak diğerine. Mutlaka dökerken de ölçüyle dökmeye çalışın ki güzel olsun. Kıvamı tutsun. Sonuç bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten pratik oldu. Eğer süslemek istiyorsanız da şu an burada aklıma gelen fikri de sizlere göstermek istedim. Güzelce jelatinini yani folyosunu alt tarafından kesip bu şekilde kalp deseni vermek istedim. Sizler de bu şekilde sevgilinize, eşinize romantik sürprizler yapabilirsiniz. Gayet güzel görüntüsü oldu. Şimdi arkadaşlar üzerine de kırdığım fındıkları koyacağım. Dondurma çok güzel yakışıyor üzerine. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Fındıklarımı da koyduktan sonra afiyetle yiyeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın.